Buyurun. Merhabalar, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü olarak düzenlemekte olduğumuz webinar serisinin ikinci webinarını siz değerli dinleyicilerimizin katılımıyla bugün gerçekleştireceğiz. Bugünkü webinar konumuz sürdürülebilirlik ve nitelikli eğitim. Bunun için de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden doçent doktor Yasemin Özlem Yılmaz hocamız değerli bilgileri bize aktaracak, hazırladığı sunum paylaşacak bizlerle. Hocam sözü size bırakıyorum. Ekran paylaşımını başlattım. Eğer bir sunum yayınlayacaksanız her şey hazır. Tamam. Ben şöyle bir sunum hazırlamak istedim ama sonra dedim ki göstereceğim şeyleri sunuma sıkıştırmak istemedim. O yüzden ben böyle internet sitelerinden yine dolaşarak benim öğrencilerim biraz alışıklar buna ama belki sunumlar için çok alışık olunmadık bir yöntem olabilir. Ama böyle geçişler yapmaya çalışacağım sürekli. Merhaba herkese, bütün katılımcılara. Ben Doçent Doktor Yasemin Özlem Yılmaz, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim alanında öğretim üyesiyim. Uzmanlık alanım Fen Bilgisi Eğitimi. Uzun yıllardır sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularıyla ilgileniyorum. Üniversitemizde de sürdürülebilir kalkınma ve eğitim konulu bir başlığı bu olan bir seçmeli ders açtık. Onu da ben online olarak veriyorum. Belki öğrencilerimiz beni oradan da tanıyabilirler. Bugün sizlerle sürdürülebilirlik ve nitelikli eğitim konuşacağız. Aslında belki şuradan başlamak lazım. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma nasıl farklı, nedir diye. Sürdürülebilirlik bir tanım olarak öncelikle ön plana çıkıyor. Ve ilk olarak Brundtland raporu denilen bir raporda ele alınan bir kavram. Ve sürdürülebilirlik gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama potansiyelini ellerinden almadan bugünün ihtiyaçlarının karşılanması anlamına geliyor. Bu tanım bana biraz eksik gelmişti. Geçenlerde başka bir tanımla karşılaştım. O benim de hoşuma gitti. Aslında burada gelecek nesillerin deyince çok insan odaklı bir şeyden bahsediyoruz. Sadece insanların ihtiyaçlarını karşılama odaklı bir tanımmış gibi oluyor. Halbuki bu bütün dünyadaki canlıların gereksinimlerini karşılama olanaklarını ellerinden almadan şeklinde bir tanım yapılması daha iyi oluyor. Sürdürülebilir kalkınmaya gelince, sürdürülebilir kalkınma Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu ülkelerin belirli standartları sağlayarak küresel anlamda bir gelişmeyi, ülkelerin kendi içlerinde de gelişmesini ele alan bir kavram. Bu kavram için Profesör Doktor Levent Kurnaz bir oksimoron kavramdır diyor ama onu söylemesinin nedeni de şu. Sürdürülebilir olmak aslına bakarsanız tüketimden bir miktar kaçınmaktır. Daha az tüketmektir. Mevcut kaynakları en idareli şekilde kullanmaktır. Kalkınmaya baktığınız zamansa kalkınma sürekli olarak bir yenilik, bir ilerleme, bir tüketim hani ihtiyacı doğuruyormuş gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir kalkınma olabilir mi? Belki de bunu kalkınmanın tanımını belki de birazcık değiştirerek ve geliştirerek konuşacağız bugün sizlerle. Nitelikli eğitim neden? Çünkü Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında başlayıp 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesini hedeflediği, yani Birleşmiş Milletler liderliğinde demek daha doğru. Çünkü bu birçok ülkenin, 170'ten fazla ülkenin altına imza attığı hedefler. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Gerçekleştirmeyi, sürdürülebilirlik anlamında gelişimi, kalkınmayı hedefleyen 17 tane hedeften bir tanesi. Bu 17 hedeflerin birincisi yoksullukla mücadele, ikincisi açlıkla mücadele, üçüncüsü işte sağlık alanında kalkınmanın herkes için iyi, sağlıklı koşulların sağlanması üzerine. Dördüncüsü ise nitelikli eğitim. Şimdi nitelikli eğitimin ne demek olduğunu sizlerle konuşacağız. Ama ondan önce bu başlığa biraz değinmek istiyorum. Çünkü nitelikli eğitim aslına bakarsanız bir de 17. hedef amaçlar için ortaklıklar. Ben bu iki hedefi biraz diğerlerinden farklı görüyorum. Şu anlamda daha farklı görüyorum. Sürdürülebilir kalkınmanın 3 temel ayağından bahsederiz. Bunlardan birincisi çevresel boyutta bir sürdürülebilirliği hedefler. İkincisi ekonomik olarak kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefler.
Üçüncüsü ise ekonomik ve kalkınma boyutlarından farklı olarak sosyal alanda kalkınmayı hedefler. Şimdi bunlar aslında birbirleriyle çok iç içe. Yani ekonomik anlamda bir sürdürülebilirlik sağladığınız zaman toplumsal anlamda da bunu desteklemezseniz bunun gerçekleşmesi mümkün olmuyor gibi. Ama nitelikli eğitim ve amaçlar için ortaklıklar hedeflerinin biraz daha farklı olmasının nedenini ben şöyle görüyorum. Bu arada bunu da paylaşsam sanki sizlerle daha keyifli olacak gibi düşünüyorum. O yüzden şöyle yapalım. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hepsini böyle bir listede görelim. Onun için bir ekran paylaşımı yapacağım izninizle. Tabii ekran paylaşımını nasıl yapacağımı bulmam gerekiyor ilk önce. Çünkü ilk kez buradan bağlanıyorum. Altta ortada Tamam olması buldum. lazım. Buldum. Bu tabletten bağlandığım için biraz daha farklı oldu. Ama sanırım başaracağım. Evet, Start Broadcast. Evet, sanırım oluyor şu anda geliyor diye düşünüyorum. Siz benim ekranımı görebiliyor musunuz? Şu anda herhalde görebiliyorsunuz. You are sharing screen diyor çünkü. Sanırım şu anda benim Görünüyor hocam. ekranımda tamam bütün sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bir arada görebiliyoruz. Şimdi biz dediğim gibi 4. nitelikli eğitim amacından bahsedeceğiz ama nitelikli eğitimin bütün bu amaçların ve aynı zamanda amaçlar için ortaklıkların bütün bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir zemin hazırladığını, birleştirdiğini, nitelikli eğitim ve amaçlar için ortaklıklar sağlayamazsanız diğer alanlarda da ilerleme kaydedilemeyeceğini açık ve net olarak söylemek mümkün. O zaman gelin birazcık daha bu sunum içerisinde biz nitelikli eğitimi daha yakından tanıyalım. Nitelikli eğitimle kastedilen şey nedir? Ondan başlayalım. Nitelikli eğitimi şu şekilde tanımlıyoruz. Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek. Şimdi bu çok geniş bir tanım. Nitelikli eğitimle bayağı aslında bunun içerisinde şeyler söylüyor. Bir sürü hedef var aslında bunun içerisinde. Kapsayıcı olması var, hakkaniyete dayalı olması var, nitelikli olması var, yaşam boyu olması var, herkes için olması var ve fırsatların teşvik edilmesi var, sağlanması var. Dolayısıyla bütün bu tanım aslında amaçları yani bu hedef altında başarmaya çalıştıklarımızı özetliyor. Bunları özetlemenin bir başka yolu da şu. Hemen şuradan göstersem daha mı güzel görünecek acaba? Evet, oradan daha iyi olacak. Şöyle ki, bu arada bu sayfayı ziyaret etmenizi öneririm küreselamaçlar.org. Burada bütün amaçlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Biz nitelikli eğitimden konuşuyoruz. Bunun için nitelikli eğitim neden önemli, neden olmalı da bizim konuşacaklarımız arasında. Ben şuraya gelmek istiyorum. Burada nitelikli eğitimle hedeflediğimiz 7 tane temel hedef ve 3 tane de alt hedef var. Yani bu hedefleri gerçekleştirmek için yapabileceğimiz başka ek hedefler var. Bunlardan ilki ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretimin sağlanması. En temel hedeflediğimiz şeylerden biri bu. Ücretsiz olmasının gerekçesi çok net, herkes için ulaşılabilir olması. Hiç kimsenin ilköğretim ya da ortaöğretim eğitimini tamamlamak için başka bir şeye ihtiyaç duymaması. Burada da politikalar çok önemli oluyor. Yani ülkenizin bir sosyal devlet olması, size ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretim sağlaması çok önemli hale geliyor. O yüzden bu Birleşmiş Milletler amaçlarının altına ülkelerin yönetimlerinin, idaresinin işte yani ülkenin toplu bir imza atması, bu hedefe yönelik eylemlerini politika düzeyinde belirlemesi çok önemli hale geliyor. Bizim ülkemizdeki durumu konuşacağız ama burada çok son belki de 15-20 yıl içerisinde gerçekleşen bir durum. Doğru politikalar var, yanlış politikalar var. Doğru olan şeylerden ve doğru olarak yapılanların aldığımız olumlu sonuçlarından biri şu. İlköğretim ve ortaöğretime katılımda Türkiye'de
2015 yılından bu yana, hatta 2000 yılından bu yana ciddi bir ilerleme kaydedilmiş durumda. Okuryazarlık hedefi büyük ölçüde başarılmış durumda. Bunlarla ilgili sayısal verileri de sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla biz ilkokuldan işte itibaren zorunlu hale getirerek aslında çok öğrenciyi okula kazandırmış durumdayız. Burada işte yanlış olan politikayı da söylemek zorundayım. Şöyle ki bu hedefin gerçekleştirilmesi, yani fırsat eşitliğinin sağlanması ve herkesin nitelikli eğitime erişimiyle ilgili problemimiz bizim okullar arasındaki ciddi eğitimdeki ve fiziksel koşullardaki farklılıklar oluyor. Bu da işte başka bir hedefle de ilgili. Aslında baktığınız zaman eğitimde sizin koşulları iyileştirdiğiniz zaman kapsayıcı ve güvenli okullar inşa edilmesi ve mevcutların iyileştirilmesi. Yani buna yatırım yaptığınız zaman ancak bu anlam kazanıyor. Yani birbirleriyle tamamen ilişkili. İlk önce kapsayıcı ve güvenli okulları inşa edeceksiniz. Bu okullar için ihtiyaç duyulan fiziksel koşulları sağlayacaksınız. Nitelikli eğitimi gerçekleştirebilmesi için bu okulların. Daha sonra bu okulları herkes için ücretsiz hale getireceksiniz ve herkesin bu okullara katılımını sağlamak için teşvik edici önlemler alacaksınız. Bizim ülkemizdeki sıkıntı okullar arasında ciddi nitelik farkları bulunması. Burada da tabii ki bazı yanlış politikalarda olduğunu söylemek mümkün. Şöyle ki özel okulların teşvik edilmesi, devlet okullarına verilen bütçenin sınırlı kalması, okulların sayısının ve fiziksel koşullarının iyileştirilmesini, devlet okullarından bahsediyorum, zorlaştırması ve özel okullara giden öğrenci ile devlet okuluna giden öğrenci arasında nitelik farkı oluşması ülkemizin sıkıntılarının arasında. Bir başka hedefi nitelikli eğitimin, nitelikli okul öncesi eğitime eşit erişim. Bizim ülkemizde bildiğiniz üzere okul öncesi eğitim zorunlu değil ama teşvik ediliyor. Okul öncesi eğitimin önemi nereden kaynaklanıyor? Şimdi istatistikler, veriler, işte bu daha önce yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Dedik ki sürdürülebilir kalkınma sadece sosyal, sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik anlamda bir değer taşıyor. Okul öncesi eğitimde yapmış olduğunuz her yatırım ileriki yaşlardaki bireyler için yapacağınız yatırıma kıyasla hedefi gerçekleştirmede maliyet olarak düşük, çıktı olarak çok büyük kazanımlar sağlıyor. Şöyle anlatıyorlar, okul öncesi eğitime yaptığınız 1 dolarlık bir yatırım ileride size 7-8 dolarlık kazanç olarak dönüyor diyorlar. Bunu başka şöyle de anlayabilirsiniz. Okul öncesi eğitimden itibaren nitelikli eğitim vermeye başladığınız zaman, hadi burada nitelikli eğitimin de tanımına biraz daha girelim. Nitelikli eğitim kişilere barışçıl, işte adil, eşitlikçi bir kafa yapısı kazandıran eğitim, sorgulamayı öğreten, düşünmeyi öğreten bir eğitim, onları kaliteli, insana yakışır meslek sahibi olmaları yönünde eğiten bir eğitim olarak tanımlanabilir. Elbette ki bu tanımı genişletmek mümkün. Ancak buna bile, hani bunu bu kadarına bile henüz erişebilen ülke sayısı oldukça sınırlı. Nitelikli okul öncesi eğitime, yani eğitime okul öncesinden itibaren nitelikli bir şekilde başladığınız zaman bunun çıktılarının, yani devamında bu kişilerin sahip oldukları işte bu nitelikli eğitim yapısının ileriki yaşlarda da devam edeceği öngörülüyor. Yani her şeyin temeli okul öncesinde atılıyor ve okul öncesi eğitime eşit erişim sağlanması bu anlamda özel önem taşıyor. Türkiye'deki durum, nitelikli bir okul öncesi eğitim var mı? Ya da ilk önce şuradan başlayalım. Okul öncesi eğitime eşit erişim var mı? Okul öncesi eğitimin zorunlu olmaması nedeniyle okul öncesi kurumlarında 3, 4, 5 yaş eğitimi verilir. Bu yaşların tamamının eğitime kazandırıldığı merkezler de mevcut. Özellikle şehir merkezlerinde ya da işte bu yaş gruplarının herhangi bir şekilde okul öncesi eğitime erişimlerinin olmadığı durumlar da mevcut. Şimdi bu iki
konuyu birlikte ele almak belki de bizim ülkemiz açısından yine önemli. Çünkü bizim ülkemizde ve aslında küresel çapta başlayan sıkıntılar, bizim ülkemizde başka özel sıkıntıların olması okul öncesinden başlayarak sadece değil, tüm seviyelerde okula erişimle ilgili sıkıntı oluşturmuş durumda. Şöyle ki öncelikle COVID-19 küresel pandemisi, pandemi zaten küresel, bu pandemi durumu, daha sonrasında yaşanan deprem, ülkemizin etrafında gerçekleşen savaşlardan dolayı olumsuz etkilenen göçmenlerin bizim ülkemizde konumlandırılması. Bunların hepsi hem okullaşmayı hem okula erişimdeki fırsatlığı, yani okula erişim fırsatlarını hem de nitelikli eğitim almayı doğrudan etkileyen etmenler oldular ülkemiz açısından. Yani politikalara, bu hedeflere 2030 yılına kadar ulaşmamızı zorlaştıran koşullar oldular. Dediğim gibi verileri sizlerle birazdan paylaşacağım. Hedeflere birazcık daha değinmek istiyorum. Bir başka hedef, karşılanabilir teknik, mesleki ve yüksek öğretime eşit erişim. Şimdi demiştik ki nitelikli eğitimi tanımlarken en başta yaşam boyu öğrenme demiştik. İnsana yakışır işler sahibi olmayı sağlama demiştik. Dolayısıyla nitelikli eğitimle aslında kişilere karşılanabilir teknik, mesleki ve yüksek öğretim sağlamaya çalışıyorsunuz. Ve bunu herkes için yine ulaşılabilir kılmaya sağlamaya çalışıyorsunuz. İşte yüksek öğretimde aldığımız burslar, işte meslek lisesini memleket meselesi haline getiren projeler, sivil toplum kuruluşlarının ya da iş kollarının, iş insanlarının teknik ve mesleki eğitimi desteklemesi, buraya para ayırması, ekonomik anlamda destek olması, bunların hepsi insana yakışır iş elde etme, katma değer yaratan ya da ihtiyacı karşılayan iş alanlarında insanların yetişmesini sağlama, doğal olarak buna bağlı olarak yoksulluğun giderilmesi ile doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla bu da hedeflerden bir tanesi. Diğer yandan bizim iş tanımlarına da tekrar konuşmamızı gerektiren bir nitelikli eğitim tanımı var. Şöyle ki, günümüzün ihtiyaçlarının değişmesiyle birlikte iş kollarında da değişimler oluşuyor ve mevcut iş kollarına yeni iş kolları eklenirken bazı iş kolları da artık ihtiyaç azalıyor. Bu süreçte insanların kendi finansal başarılarını sağlayabilmek için belirli niteliklerle yetiştirilmesi önem kazanıyor. Dolayısıyla sizin eğitimin içeriğini nasıl düzenlediğiniz, yani öğretim programlarınızı ne kadar bir sonraki yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak ya da mevcut yüzyılda gelecekte mezun olduklarında kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde becerilerle, içerikle, nitelikle donattığınız çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla ilk öğretime ve orta öğretime ücretsiz erişim sağlamaya çalışıyorsunuz. Yüksek öğretime eşit erişimi teşvik etmeye sağlıyorsunuz. Mesleki ve teknik eğitimi geliştiriyorsunuz. Bütün bunlardaki amaç ülkeye ekonomik olarak hem ülkenin ekonomisine katkıda bulunabilecek hem de bireysel anlamda kendilerini başarabilecek, gerçekleştirebilecek insan sayısını arttırmak oluyor. Bunun içerisinde de dediğim gibi öğretim programlarının bu kişileri ne kadar o niteliklerle hazırladığı çok önem kazanıyor. Bir başka hedef eğitimde ayrımcılığın bitirilmesi. Bu çok ciddi bir hedef. Bizim ülkemiz için de aslında sıkıntılı bu bir hedef. Aslında şöyle söyleyeyim, birazdan dediğim gibi bazı istatistikleri göreceğiz. O yüzden kısa kısa geçiyorum. Eğitimde ayrımcılık, özellikle kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, engelli bireylere yönelik ayrımcılık ciddi bir sorun halinde. Buna şunu da ekleyebiliriz. Yaşam boyu öğrenmeyi düşündüğünüz zaman eğitim, yani kurumsal eğitimden ayrılan kişilerin de eğitime devamı olarak da düşünebilirsiniz. Yani öğrenmenin yetişkin öğrenmesi kısmını da bunun içerisine alabilirsiniz. Bu kişilere siz kendilerini geliştirebilme, becerilerini, niteliklerini
geliştirebilmek için ne kadar fırsat tanıyorsunuz? Bununla ilgili bu hedef. Eğitimde herhangi bir cümlenin daha işte geri planda kalmaması, daha bu becerilerden, niteliklerden, sunulan fırsatlardan yararlanamaması büyük bir sorun. Yalnızca bizim ülkemizde değil, söylediğim gibi birçok ülkede büyük bir sorun. O yüzden eğitimde ayrımcılığın bitirilmesi de bu hedeflerden bir tanesi. En temelde bütün bunlarla hedeflediğimiz şey en azından sözel ve sayısal okuryazarlığı evrensel düzeyde sahip olan insanların yetişmesine katkıda bulunmak. Bunu yaparken sürdürülebilir kalkınma ve dünya vatandaşlığı bilincini de sağlamak. Bu şunu sağlıyor, çünkü benim burada benim aldığım eğitim bir kadın olarak benim kendimi yetiştirmemin hem bana hem ülkeme hem de küresel düzeyde sorunların çözümüne sunacağı katkıyı düşünmeyi gerektiriyor. Bu kafa yapısına sahip bireyler oluşturduğunuz zaman bu durumda aslında sadece bireysel düzeyde yapabileceklerinizle bile sürdürülebilir kalkınmanın küresel anlamda gerçekleştirilmesine nasıl bir katkıda bulunduğunuzun bilincinde oluyorsunuz ve davranış ve alışkanlıklarınızı, eğitiminize bu bakış açısıyla bakmaya başlıyorsunuz. O açıdan sürdürülebilir kalkınma ve dünya vatandaşlığı eğitimi, dünyada hepimizin karşı karşıya olduğu sorunların bilincinde olmak ve bunların çözümüne katkıda bulunmak için yetişmiş, kendini yetiştirmiş, yetiştirilmesine katkıda bulunulmuş bireyler anlamına geliyor. Bunları gerçekleştirmek için de hatta üç tane temel gereksinim var. Bir tanesi fiziksel koşullar. Yani birçok Afrika ülkesinde, özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinde okul diyebileceğiniz bir binanın bile olmaması söz konusu. Tüm dünyada 260 milyondan fazla çocuğun okula ulaşımı sıkıntılı. Okula ulaşım derken birkaç anlamda okula ulaşım. Gerçekten okula gidemiyorlar. Yani hani biri onlara engel oluyor değil. Örneğin fiziksel koşulların, yani okulun yakın mesafesinde bulunmaması, okula erişim için bir sıkıntı. Ya da işte yüksek öğretimin paralı olması, yüksek öğretimde burs imkanlarının azlığı okula erişimde bir sorun. Bir başka sorun ise gelişmekte olan özellikle ülkelerde öğretmenin niteliği. Yani nitelikli eğitim hedefini gerçekleştirebilmek için nitelikli öğretmenlere sahip olmalısınız. Bu 2+2=4. Yani burada e, bu eğitimi verecek öğretmenlerin de niteliğini arttırmak durumundasınız. Burada öğretmenlerin gerçekten çok hevesli, istekli, Türkiye'de en azından bunu söyleyebilirim, çok pozitif duygularla bu tür eğitimlere yaklaştığını, kendilerini yetiştirmek için çaba gösterdiklerini söylemek mümkün. Yani öğretmenlerin çoğunluğunun. Ancak öğretmeninin koşullarının iyileştirilmesi de öğretmenlik mesleğine olan arzın arttırılması ve aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin itibarının kazandırılması anlamında önemli. Öğretmenin koşullarını iyileştirmek de bu hedeflerden bir tanesi olması gerekiyor. Çünkü nitelikli öğretmen kendini yetiştirebilecek temel ihtiyaçlarını karşılamış ve üst düzeyde artık daha farklı ihtiyaçlarını, entelektüel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmiş öğretmen yapısına ulaşmanız lazım. Bunun için de öğretmenin yapısının geliştirilmesi çok çok önemli. Burada oldukça sıkıcı bir şekilde hepsini özetlemeye çalıştım size. Şurada daha kısa kısa ifade edilmiş şeklini bulabilirsiniz. Peki bu iş nereye varacak? Yani bunun sonucu ne olacak? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Bir tanesi sizlere göstermek istediğim UNESCO'nun raporu. UNESCO 2000, hemen o raporu açarak başlasam daha güzel olacak. Şunu siz böyle alayım. Evet. UNESCO'nun COVID-19 döneminde yaşanan öğrenme kayıplarına ilişkin bir raporu var. Bunu ülkeler bazında incelemek mümkün, toplamda incelemek mümkün. COVID-19 aslında
2000 yılından 2015 yılına, hatta 2015'ten 2020 yılına kadar yaşanmış olan eğitimdeki birçok olumlu gelişmeyi, hedefi geriye döndürmüş durumda. Türkiye için de durum ne yazık ki çok iç açıcı değil. Baktığımız zaman 2020 ile 2022 yılları arasında akademik olarak kapalı olduğu dönemler haricinde ciddi bir süre okulların kapalı kaldığını görüyoruz. Şimdi bu durumda ciddi bir öğrenme kaybından bahsediyorsunuz. Öğrenmenin durmasından, okullaşmanın durmasından, okula giden öğrenci sayısının ve okuldan yararlanabilen öğrenci sayısının, yani bunu sadece bilgi anlamındaki bir eksiklik olarak düşünmeyin lütfen. Bu hem sosyal anlamda çok ciddi bir kayıp, hem beceri anlamında çok ciddi bir kayıp, hem de işte sahip olabilecekleri o süreçteki nitelikler açısından, başka kazanımlar açısından çok büyük bir kayıp. Tamamen kapalı olduğu bu dönemdeki haftalara baktığınız zaman ciddi bir süre kayıp görüyoruz yine. Türkiye'de okul yaşında olan 20 milyon 423 bin öğrencinin sadece 17 milyonu bu dönemde bir okullaşmaya, yani okul sürecine, eğitime dahil olabilmiş. Baktığımız zaman bunun da uzaktan eğitimle sağlanmaya çalışıldığını bu dönemde görüyoruz. Bir başka rapordan söz edeceğim. O raporumu bulmaya çalışıyorum. Bu farklı. Evet, bu. Sürdürülebilir Kalkınma Raporu hazırladı 2023 yılında. Bu rapora göre ülkelerin durumlarını interaktif olarak görebiliyorsunuz. Bu raporu birazcık sizlerle birlikte inceleyelim ve bu verileri sizinle değerlendirelim istiyorum. Şimdi ülkenin, dünyanın genel durumunda profilleri burada görmek mümkün. Burada biz eğitim anlamında neler görebiliriz? Onu da şuradan bakalım. Evet, bu ülkelerin nitelikli eğitime erişimleriyle ilgili küresel tablo arkadaşlar. Bu küresel tabloya baktığınızda nitelikli eğitimin gerçekleştirildiği ülkeleri yeşil ile görebilirsiniz. Hala bu eğitimi gerçekleştirmeye yakın ama yani nitelikli eğitimi gerçekleştirmeye, bu hedefe ulaşmaya yakın ama hala bir takım yapması gerekenler bulunan ülkeleri sarı ile görebilirsiniz. Hala önemli ölçüde değişikliklere ihtiyacı olan ülkeleri turuncu ile görebilirsiniz. Ve kırmızı ile gösterilen ülkelerde ise henüz nitelikli eğitim hedefinden çok çok uzağız. Gri ile gösterilen ülkelerle ilgili bilgiye sahip değiliz. Burada Türkiye'nin yerini biraz değerlendirelim istiyorum. Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye'de gördüğünüz üzere ciddi anlamda değişiklikler yapılması gereken bir ülke. Türkiye'deki durumu daha yakından değerlendirmek için şöyle ülkenin profiline git diyelim. Türkiye'nin 166 puan üzerinden puanı 72 olarak değerlendirilmiş. Nitelikli eğitim anlamında gelişmeye açık hala görünüyor ve burada sadece nitelikli eğitim açısından değerlendireceğimiz bir yer vardı. Şöyle belki bakabiliriz. Bu overall performance. Evet, şurada görebiliriz. Daha net gördüğümüz bir yer vardı ama bunu Türkçe olarak da paylaşmış bir makalemiz var. Oradan da göstereceğim. Hatta oradan gösterelim. Şeyden gitmeyelim. Şu makaleydi. Bu makaleyi incelemenizi tavsiye ediyorum. 2023 yılında Yasemin Öneman hocamız tarafından yazılmış Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Türkiye ve OECD ülkelerinde eğitim harcamalarını analiz etmiş ve bir takım görseller paylaşmış. Bu her bir kalkınma hedefi için dünyada ne kadar para ayrıldığını gösteren bir grafik. Bizim nitelikli eğitim hedefine doğru gitmek istiyorum ben. Evet, OECD'de eğitim düzeylerine göre eğitim harcamalarını burada bu tabloda görmek mümkün. Bu tabloda Türkiye'de okul öncesi eğitim için harcanan miktar belirsiz. Burada okul öncesi eğitim için bir gayri safi milli hafızada 2020 yılında
nasıl bir eğitim harcaması var bilmiyoruz. İlk öğretim düzeyindeki göstergeler ise birçok ülkeyle aşağı yukarı aynı düzeyde olduğunu söylemek mümkün. Ama ilkokul, ortaokul, orta öğretim ve üniversite öğrenci başına eğitim harcamasının yine de OECD ortalamasından daha geriye düştüğünü görebilirsiniz. OECD eğitim düzeylerine göre kamu ve özel eğitimde ne kadar harcamalar yapılmış, bunun bir tablosu var. Bütün tabloları ayrıntılı bir şekilde vakit olmadığı için inceleyemeyeceğiz ama sizlere bahsettiğim bunlar öğrenci sayılarımız. Öğrenci sayılarının nasıl değiştiğini burada görmek mümkün. Şimdi en son 2021'deki dataya bakalım isterseniz. En altta bulunan gösterge okul öncesinde okullaşma sayısını gösteriyor. 1.885.004 öğrencinin 2021 yılında okul öncesi eğitime kazandırıldığını söyleyebiliriz. Daha sonra kırmızı ile gösterilen çizgi ilkokullaşma oranı, yeşil ile gösterilen ortaokullaşma ve mor ile gösterilen liseye erişim oranı. Şimdi burada baktığınız zaman ilkokuldan sonra öğrencileri kaybettiğimizi görmeniz çok mümkün. Öğrenci sayıları giderek azalıyor. Liseyi tamamlayan öğrenci sayısı daha da az oluyor. Bundan sonra üniversite kayıtlarına baktığımız zaman en üstte mavi ile gösterilen sayı üniversite öğrencilerimizin sayısını gösteriyor. 7.616.360 üniversite öğrencisi var. Eğitim düzeylerine baktığımız zaman eğitim harcamaları eğitim düzeylerine göre dolar bazında değerlendirilmiş. Biz ne yazık ki en büyük eğitim harcamasını, en düşük eğitim harcamasını okul öncesine yapıyoruz. En başta söylediğimi hatırlayın lütfen. Aslında okul öncesine yaptığınız yatırım ne kadar fazlaysa bu sizin daha ileriki dönemlerde eğitime yapacağınız harcamaların miktarının aslında daha dengede tutabilmenizi sağlıyor. Ama bizde okul öncesine yapılan yatırım 2021 yılında 1.206 dolar öğrenci başına harcanan miktar olarak görülüyor. Yüksek öğretimde bursları da dahil ettiğiniz zaman bir miktar harcanan miktar ciddi anlamda değişiyor. Toplamda öğrenci başına harcanan tutarı da en sonda görebiliyorsunuz. Şimdi Hocam evet, eğitim çok özür düzeylerine dileyerek göre. Buyurun. Hocam çok özür dileyerek bölüyorum sizi ama Buyurun. yaklaşık 5 dakikamız kaldı. Değerli Tamam. katılımcılar, şayet kapanırsa aynı linkten bağlanmaya devam edebiliriz. Tamam. Sanırım diğerini ben de kapatmışım. O yüzden size yine buradan devam edeceğim. Bu projelerimiz şuradan gitmiştim. En sonda buradan bakıyorduk. Evet. Şurayı ben açıklamaya çalışacağım kısaca. Arkadaşlar, burada gördüğümüz üzere Türkiye'nin iyi olduğu noktaları nitelikli eğitimde yukarıya doğru, yani iyileştirme yapılan noktaları yukarıya doğru yeşil ok ile görüyoruz. Henüz bir değişim olmayan noktaları turuncu yana doğru olan bir okla görüyoruz. Ama azalan, yani gerileme olan noktaları da kırmızı aşağı yönlü bir ok ile görüyoruz. İlk önce kırmızı oktan başlayayım. Sosyoekonomik durumuna göre bilim alanlarındaki performanslardaki değişimin açıklanmasına baktığımız zaman bu alanda gerilemedeyiz. İlkokula kayıt oranlarımız aşağı yukarı aynı. Diğer alanlarda gelişmeye devam ediyoruz. Ancak en çok gelişmemiz gereken alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitime katılım oranı. Bu turuncu ile gösterilen nokta, en üstteki 4-6 yaş öğrencilerinin okul öncesine katılım oranlarında gerçekten zorunlu olmamasından kaynaklı hala bir düşük rakamla karşı karşıyayız. Bu da nitelikli eğitimimizin niteliğini etkileyen konulardan bir tanesi. Bu anlamda yapılan projeler var, Türkiye'nin yaptığı gelişmeler var. Bunlarla ilgili mesela sosyal projeler var. STK'ların yaptığı ya da kurumların yaptığı. Bu projelerden de çok kısa şöyle başlıklarından bahsetmek istiyorum. Mesela İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü Suyun Gözyaşları projesini başlatmış. Yeryüzü Ekoloji Okulu
Tepebaşı Belediyesi tarafından başlatılmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi Abla ve Kardeş projesini başlatmış. Mercedes-Benz Her Kızımız Bir Yıldız projesini başlatmış. Dün gördüm işte Suna'nın Kızları projesi var. Kız çocuklarının eğitime kazandırılması, nitelikli eğitime erişimiyle ilgili. Yapılan çok sayıda projelerden bazıları. Evet, sanırım aşağı yukarı özetlediğimi düşünüyorum. Sorularınız varsa isterseniz sorulardan devam edelim. Nitelikli eğitimle ilgili ben şöyle temel bir bakış açısı sağlamaya çalıştım. Sorusu olan varsa oradan da devam Teşekkürler. edebiliriz. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz hocamıza herhangi bir şey var mı acaba? Ee, Hocamıza teşekkür ediyorum ben sunumu için. Gerçekten nitelikli eğitim her alanda önemli. Evet, okul öncesinden başlıyor ama şu an ben de Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Bizim burada bir mekan sorunumuz var ve gerçekten hani üniversite düzeyinde de aslında eğitimin nitelikli olabilmesi için ilk başta bahsettiğiniz gibi mekansal çözümlemelerin de yapılması gerekiyor. Bu anlamda sunum çok güzel. Teşekkür ediyorum. Böyle farklı sayfalar da gördüm. Oraları kendim de sürdürülebilirlikle ilgili çalışıyorum. Hı hı. Yararlı oldu benim için. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim hocam katılımınız için. Dediğiniz çok doğru. Yani eğitime ayrılan payın içerisinde fiziki koşulların Evet. iyileştirilmesi de çok önemli bir kalem aslına bakarsanız. Burada şuna da değinmek gerekiyor. Mesela Mimarlık Fakültesindeki kız ve erkek öğrenci sayılarınız ne durumdadır? Eşit sayılır hocam. Yarı yarıya genelde oluyor öğrenciler. Evet, bu çok önemli bir kriter mesela. Eğitime eşit erişimde, eşit fırsatların sağlanmasında bu çok önemli bir kriter. Şöyle söylemek mümkün. Bir kadının eğitimine yatırılan $1 eğitim, okul öncesi eğitimden belki de daha fazla o kadın için hayatında her eğitim gördüğü yıl bazına 10 kat, 20 kat, bazen 30 kat daha iyileştirme sağlıyor. Yani bu anlamda kız çocuklarının, kadınların eğitime kazandırılması çok çok önemli hale geliyor. Mimarlık gibi alanlar, mühendislik gibi alanlar, yani katma değer yaratan alanlarda fırsat eşitliğinin sağlanması da ayrıca bir nitelikli eğitim konusu oluyor. Teşekkür Kesinlikle. ediyorum katkınız Teşekkürler için. hocam. Başka sorusu olan katılımcımız var mı acaba? Sanıyorum ki yok. Ben hem değerli katılımcılar için hem de koordinatör